Şimdi gençken kanser tedavisi görmüş hasta. Sperm dondurmuş kemoterapi öncesi. 5 yıl sonra tüp bebeğe geldi bize. Hı hı. Bu hastanın durumu reversible ama. Hı hı. Sperm üretimi tekrar eskiye dönmüş. Şimdi biz tüp bebek tedavisi yapacağız. Acaba yeni spermi mi kullansak, kemoterapi tedavisinden sonra şu an üretileni mi kullansak, yoksa dondurduğumuz, o kemoterapi öncesi dondurduğumuzu mu kullansak arasında bir kalıyoruz. Bununla ilgili net şeyler de yok, Ya yayınlar da şöyle yok. bir şey Sizin söyleyeyim. fikrinizi merak ediyorum. Bu konuyla ilgili yapılmış çok güzel bir çalışma var. Öyle mi? Evet, var. Evet, bu konuyla ilgili Paylaşırsanız çok yapılmış çok güzel sevinirim. bir çalışma var. Şimdi burada şöyle yapmışlar. Testis kanseri için yalnız bu hastalarda. Bir karşılaştırma yapmışlar. Bir şey vermeden önce, kemoterapi vermeden önce bir de taze spermlerle yapmışlar. Oranların birbirine yakın olduğunu söylüyorlar. Tüp bebek tedavisi mi yapmışlar Tüp çalışmada? bebek yapmışlar. Tüp Ama bebek. dondurulmuşla değil, taze İkisini de spermle yapmışlar. yapmışlar. İkisini de. Tazeyle de yapmışlar. Bir de dondurulmuşla da yapmışlar. Okey. Ve İlginç bir çalışma. tazeyle yapılan da %36 çıkmış. Dondurmayla yapılan da %45 çıkmış. İstatistiksel anlamda birbirlerinden Ama farklı çıkmamışlar. evet, yani çok farklı İstatistiksel değil. olarak birbirinden farklı çıkmamışlar ama dondurulmuş olan da daha başarılı çıkmış. Başka çalışmalar da var. Bir sürü çalışma var aslında bununla ilgili de. Ama burada Yani başarıyı etkileyen başka bir faktör de var. Kadın yaşı ileriye gidiyor. Yani baktığınızda. orada da tabii ki kadın yaşı da ileri ama mesela testis kanseri genellikle genç hastalar olduğu için dondurmadan çok avantajlı değil. Taze sperm dondurmadan çok avantajlı bir sonuç vermiyor yani. Dondurma Çünkü çok sistem iyi kıymetli. çalışıyor. Evet, dondurma çok iyi çalışıyor. Biz teseleri de Hı hı. donduruyoruz çünkü. Aynen. Çok güzel. Kullanacağımız kadarını kullanıyoruz. Kalan dokuları donduruyoruz. Daha sonra mutlu mesut kullanıyoruz. Sonuçlar da oldukça iyi zaten. Çok iyi. Sadece şöyle söylüyorlar. Eğer hasta testis kanserinde siklofosfamid kullanılıyor mesela. Siklofosfamidde %50 sperm çıkmama ihtimali var. Kök Hı hücreler hı. ortadan kalktığı zaman %50 çıkma ihtimali var. Ama çıksa dahi, sperm üretimi olsa dahi en az 1 yıl 2 yıl beklenmesi genetik İşte bu kritik. Bu kritik, bu genetik bilgi. malformasyon olmaması dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ama Hı hı. lenfoma ya da lösemi gibi yapılan kemoterapiler çok daha ağır kemoterapiler olduğu için bunların öncesinde mutlaka sperm hepsinde öneriliyor da lenfoma lösemide geri dönüşü çok daha zor oluyor. Bu testis kanseri protokollerinden daha ağır protokoller, alkilleyici ajanlar kullanılıyor bunlarda. Onlar daha şanssız grubu oluşturuyor. Ama ne olursa olsun burada tüp bebek koordinatörünün ya da kadın doğum ya da embriyoloğun burada devreye girip hastayı çok ciddi bir şekilde uyarması gerekiyor. Şahane. Bu bilgiler benim için çok önemliydi.